Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı bir irmik tatlısı tarifi vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tarifimiz için kullanacağımız 1,5 su bardağı irmiği yağsız tavanın içerisinde kısık ateşte rengi tamamen değişinceye kadar kavuralım. Ve irmik artık istediğimiz rengi aldı. Şimdi ocağı kapatalım ve 1 dakika kadar daha karıştırmaya devam edelim. Daha sonra ise bir kasenin içerisine alıp tamamen soğumasını bekleyelim. İrmiğimiz soğurken biz ise geçelim tatlımızın şerbetini hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su ilave edelim. Üzerlerine bir dilim limon veya 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra ise şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kadar daha kaynatıp ocağı kapatalım ve tamamen şerbetimizin soğumasını bekleyelim. Şerbet ılıdıktan sonra biz geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Bunun için 2 adet yumurtayı ve yarım su bardağı toz şekeri uygun bir çırpma kabının içerisine alıp mikserle veya çırpıcı yardımıyla tamamen beyazlayana kadar çırpalım. Yumurta ve şekeri yeterince çırptıktan sonra üzerlerine 1 su bardağı eritilmiş tuzsuz tereyağı veya margarin, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket yani 10 gram kabartma tozu ve 1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık içi ilave edip çırpmaya devam edelim. Malzemelerin tamamı birbirine güzelce karıştıktan sonra önceden kavurup soğutmuş olduğumuz 1,5 su bardağı irmiği üzerlerine ilave edelim. Son olarak ise 3 dolu yemek kaşığı un ilavesi yapıp hamurumuzu karıştıralım. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi uygun bir borcam veya tepsi alıp içerisini katı yağ ile güzelce yağlayalım. Ve hazırlamış olduğumuz hamuru tepsinin içerisine alıp üzerine önce bir kaşık yardımı ile daha sonra ise bir spatula ile veya hamur kartı yardımı ile güzelce düzleştirelim. Hazır olan hamuru önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır. Fırından çıkan tatlımızın şerbetini daha güzel çekebilmesi için üzerine bir kürdan veya çubukla birkaç yerden delikler açalım. Daha sonra ise soğuk şerbeti sıcak tatlı ile buluşturalım. Şerbetin tamamını tatlımızın üzerine gezdirdikten sonra en az 3-4 saat kadar tamamen soğumasını bekleyelim. Ben 1 saat kadar dinlendirdikten sonra çekime devam ettim. Servis etmeden önce tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve kavrulmuş irmik tatlımız artık servise hazırdır. Her lokmada çok farklı bir lezzet var. Çok gurme bir tat olarak adlandırabilirim. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz
Bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.